Yemek Adası YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz pratik bir şekilde hazırlayacağımız çok lezzetli ev yapımı pizza evde nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine 10 gram kuru maya, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyerek güzelce çırpıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Karıştırmaya devam ettim. Şimdi bu karışımın alabildiği kadar un ekleyeceğiz. Unu özellikle bardağını sayarak ekledim. Tam 5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. Sütü de suyu da kullandığım suyun bardak ölçüleri 200 milimlik. Önce kaşıkla güzelce toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unun miktarı yeterli geldi. Fakat unun miktarı değişebilir. Unun kalitesine, inceliğine, kalınlığına, markasına göre değişebilir. Böyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. İsterseniz tezgahın üzerine alıp daha güzel, kuvvetli bir şekilde yoğurabilirsiniz. Evet, çok güzel yoğurdum. Şimdi aynı kasenin içine alıyorum. Üzerine bir streç film sarıyorum. Daha sonra mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saat ve 1 saat arasında mayalanacaktır. Yaklaşık 40 dakika içinde mayalandı. Havasını alıyorum. Tezgahı hafif unladım. Tezgahı alıyorum. Şimdi tezgahın üzerinde biraz yoğurayım. Bu şekilde maya kokusu gelmeyecektir. İçindeki böyle gazını almış olacağız. İyice yoğurduktan sonra. Ortadan ikiye böldüm hamuru. Böyle tepsilerim var. 32 santim genişliğinde tepsiler kullanacağım. Tepsiyi güzelce yağlıyorum. Yağlı kağıt kullanmayacağım. Siz isterseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Güzelce yağlıyorum. Veya bu hamuru 4 eşit parçaya bölüp o şekilde de 4 tane yapabilirsiniz. Veya büyük fırın tepsisine o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Büyük bir fırın tepsisinde de hazırlayabilirsiniz. Ben böyle 2 tane tepsi kullanacağım. Tepsiyi güzelce yağladıktan sonra hamurumuzu yerleştirdim. Elimle düzeltiyorum. Kabarmaması için çatalla bu şekilde delikler açtım. Diğerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Fırınımı da çalıştırdım. 180 derecede ısınıyor. Evet, hazırdır artık. Şimdi hazırlanmış olduğum tepsinin birine fırına sürüyorum ve 15 dakika kadar 180 derecede güzelce pişireceğim. Burada kaşar peyniri var. Peyniri dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ben fazla kullanıyorum. 700 gram kadar kaşar peyniri kullanıyorum ve rendenin en iri tarafıyla güzelce rendeliyorum.
Burada 2 yemek kaşığı karışık salça var. Üzerine yarım kalan ketçabımı ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kekik ekledim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim ve tekrar 3 yemek kaşığı kadar ketçap ekledim. Güzelce karıştıralım. Ben sosunu bu şekilde hazırlıyorum. Çok lezzetli oluyor. Burada yeşil biberi ince ince kıydım. Kapya biber. Zeytinin çekirdeklerini çıkardım. Bir tane kangal sucuk, dondurulmuş mısır ve kaşar peyniri kullanacağım. Malzemeler istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. İlla bu olacak, bu olmazsa olmaz diye bir şey yok. Evinizde hangi malzemeler varsa onları kullanabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu arada hamurun biri pişti. Şimdi ikincisini fırına sürüyorum. Bakınız gayet güzel pişmiş. Çok fazla da pişirmemek gerekiyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu güzelce pizza hamurunun üzerine yayalım. Eğer isterseniz bir küçük domatesleri rendeleyip o şekilde sosuna ekleyebilirsiniz. Fakat o zaman domates çok sulu olduğu için hamurunu ıslatıyor ve ne kadar pişse de pizzanın hamuru hamur kalıyor. O yüzden ben tercih etmiyorum. Bu şekilde hazırladım sosunu. Siz nasıl seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi bolca kaşar peyniri rendesini üzerine serpiştirelim. Şimdi ince ince kıymış olduğum yeşil biberlerden ekliyorum. Kapya biberlerinden serpiştiriyorum. Çekirdeksiz zeytinlerden yeteri miktarda. Şimdi ince ince dilimlemiş olduğum sucuk ekliyorum. Eğer sucuk yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Biz sosis kullanmadığımız için, mantarı hiç evime sokmadığım için kullanmıyorum. Ama siz nasıl seviyorsanız o şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Evet, artık hazır. Görüyorsunuz gayet nefis görünüyor. Şimdi diğerini de fırından çıkaralım ve hazırlayalım. Kalan sosumuzu hamurun üzerine dökelim. Fakat görüyorsunuz kabarmış. Ne kadar çatallasam da onları da havasını söndürdüm. Güzelce soslayalım. İtalya gezisinde bir restoranda böyle büfede görmüştüm. Hiç üzerine sucuk kullanmadan da yapılan tarifler vardı. Kaşarın üzerine ince ince kabağı dilimleyip birkaç domates, biraz fesleğen o şekilde de hazırlanmış pizzalar gördüm. Değişik değişik hiç sucuk, sosis, mantar kullanmadan da yapılan pizza tarifleri gördüm. Dilerseniz o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Hamurun üzerine kaşarı yayıp kabağı ince ince dilimleyip üzerine fesleğen birkaç küçük domates o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Böyle bu şekilde eğer sucuk sevmiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Dolapta dondurulmuş mısır vardı. Onlardan kullandım. Bence mısır bolken bu şekilde hazırlayıp haşlayıp böyle buzluğa atabilirsiniz. Elinizin altında kullanırsınız. Evet, artık hazır. Şimdi fırına artık sürebiliriz. Görüntüsünü de görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Hazır en marka pizzalardan gerçekten lezzeti kat kat daha üstün diyebilirim.
Şimdi biz bugün evde 2 kişiyiz. Bize bu çok fazla. O yüzden ben birini pişirmeyeceğim. Derin dondurucuya atacağım. Bu şekilde streçleyip, çünkü bir tepsi bile 2 kişi için çok fazla. Pişirirsem de ikisini. O yüzden pişince güzel olmaz bekleyince. Bu şekilde sarıp derin dondurucuya atacağım. Canımız istediği zaman buzlu buzlu, yalnız buzu çözülmeden fırına sürüp 190 derecede pişireceğim. Siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi pizzamız pişmiş, mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Çıkaralım. Şu anda çok sıcak ama dilimleyebilirsiniz. Yanına buz gibi güzel bir buzlu kolayla beraber isterseniz patates de kızartabilirsiniz. Bol ketçap. Şahane olur. Çocuklar gerçekten çok seviyorlar pizzayı. O yüzden çocuklarınızı mutlu etmek için böyle hazırlayabilirsiniz çocuklarınızla beraber. Gerçekten çok lezzetli. Çünkü ev yapımı her şey birinci sınıf malzeme kullanılınca lezzeti de kat kat artıyor. Dışarıda yediklerimiz sağlıklı değil. Bu şekilde evinizde kendiniz hazırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız memnun olurum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.